Selam değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 10.000 lira altındaki tabletleri inceleyeceğiz. Kullanıcı ihtiyaçları ve bir tabletten herkesin beklentisi aynı olmayacağı için 3 farklı kullanım türü için modeller belirleyeceğiz. Daha çok sosyal medyada takılan, video ya da film, dizi izleyen kullanıcılar için önereceğim modeller olacak. Ardından tablette daha çok, oyun oynamak isteyenler için önerilerim olacak. Ve sonra da genel kullanım, yani her türlü takılırım. Ayrıca çok 3 boyutlu. Yüksek FPS'lere çıksın demeden oyun da oynarım diyecekler için de ayrı model önerilerim olacaktır. İncelediğim tabletlerde işlem gücü ve oyun oynatma, yani grafik skorlarına öncelik verdim. Bu cihazları daha çok medya izleme aracı olarak kullandığımız için, ekranın türü, hertz değeri, çözünürlüğü ve cihazdaki hoparlörlerin de sayısı da bizim için önemli olacaktır. Örneğin, en az 4 hoparlörün bulunduğu tabletlerde, hem yatay hem de dikey kullanımda, stereo ses deneyimi devam etmektedir. Yani sağdan ve soldan gelen sesler ayrı ayrı verilmektedir. Hem medya tüketimi, hem de oyun için kullanabileceğimiz ilk modelimiz Redmi Pad. Gücünü G99'dan alan modelin işlem gücü skoru 26, oyun grafik skoru 12 olarak karşımıza çıkıyor. Modelde ayrıca UFS 2.2 depolama türü bulunmaktadır. Bu, bize uygulamaların açılışında bir hayli hız sağlayacaktır. Ekran olarak 90 Hz'lik ve 1 milyar renk gösterimi yapabilen 10.61 inçlik IPS ekran kullanılmış. Ayrıca Dolby Atmos, dörtlü hoparlör de bulunmakta. Yani orta seviyede oyun oynanabilir ve video izlerken de memnun edebilecek bir model. Fiyatı da 7.300 lira civarında. Önereceğim ikinci cihaz ise Honor Pad X8. 4.300 lira civarında satış fiyatı bulunan X8'in Helio G80 işlemcisiyle işlem skoru olarak 18, oyun skoru olarak da 6 aldığını görüyoruz. Oyun skoru biraz az gelebilir. Ama medya tüketimi için yeterli bir skor sayılabilir. En ekonomik şekilde, iyi bir video ve sosyal medya kullanımı sunabilir. UFS depolamanın bulunmadığı cihazda, 64 GB depolama ve microSD kart ile depolamayı artırma imkanı var. 60 Hz olsa da, Full HD LCD bir ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı biraz az gelebilir bu cihazda. Ama açık alanda kullanılmayacaksa çok sorun olmaz. Wi-Fi 5'te kullanılan cihazın belki en iddialı tarafı hoparlörleri. Gayet güçlü ve düzgün ses veren stereo hoparlörler, bu fiyat için X8'in elini güçlendiriyor. Oyun tableti olarak bakacağımız ilk model Samsung Tab A9. 8.7 inçlik küçük bir tablet. Fiyatı 3.950 lira civarında. Bu küçük tabletin içinde, bir tablet için giriş, orta seviye denilebilecek bir işlemci var. Helio G99. Redmi Pad'de de aynısını gördüğümüz işlemcinin işlem skoru 26. Oyun skoru ise 12. 4 GB RAM'in yanında 64 GB da depolama bulunmaktadır. Bu miktarlar, bu seviyede bir tablet için yeterli denilebilir. 60 Hz'lik HD bir ekranı var. Oyun oynarken bizi pek üzmez ama bu tableti medya kullanımı için almanızı tavsiye etmem. Tab A9'da Wi-Fi 5 ve stereo çift hoparlör bulunuyor. Hem sosyal medya hem de video, film izlemek için inceleyeceğimiz diğer model Lenovo Tab M10 arkadaşlar. Tab M10'da Unisoc T610 kullanılıyor. İşlem ve oyun skorları 17'ye 6. Medya için tanıttığımız diğer model Pad X8'in skoru da hatırlarsanız 18'e 6 idi. Her iki tabletin bataryası 5100 mAh olmasına rağmen, Pad X8 inç 1 mm daha ince olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelde yine 10.1 inçlik Full HD ekran kullanıyor. X8'e nazaran ekran parlaklığı ve renk doygunluğu bir tık daha iyi gelebilir. Ancak hoparlör için aynı şeyi söyleyemem. X8, hoparlör anlamında çok daha üstün. 4 GB RAM, 64 GB hafıza ve 4460 Türk Lirası fiyatla satılıyor. Bu kategorideki tabletleri oyun için önermiyoruz arkadaşlar. Ama diğer işleriniz için yeterli denilebilir. Oyun için önereceğim diğer bir model de yine bir Samsung modeli. Tab A9 Plus.
Düz A9 modeline göre çok avantajları var. Snapdragon 695 ile işlem gücü skoru 29, oyun skoru olarak da 13 alıyor arkadaşlar. Bir oyun canavarı değil ama. Bu fiyatlar için düşünüldüğünde hiç de fena değil. 4 GB RAM ve 64 GB hafızalı versiyonun fiyatı şu an 5.000 lira civarında. Bu versiyon yeterli arkadaşlar. Fiyat farkı verip daha üst RAM ve hafızalı modellere geçmenizi önermem. Çünkü o fiyatlara başka tablet modellerine yönelmeniz de mümkün. A9 Plus'ta GPS, Wi-Fi 5 gibi özelliklerin yanında dörtlü hoparlör de bulunmakta. Bakacağımız diğer markalara nazaran, Samsung'un güncelleme politikası ekstra bir avantaj olabilir. Az önce dedik ya başka modellere yönelebilirsiniz diye. Onlardan biri yine bir Samsung modeli. Eğer tablette S Pen desteği olsun istiyorsanız ve bir tık daha oyun performansının daha iyi olmasını istiyorsanız Samsung S6 Lite'ı tercih edebilirsiniz. Exynos 1280 işlemci ile 29A, 16 skorlar elde ediyor. Ekran kısmına gelirsek de A9 Plus ile yakın özelliklerde, ancak 60 Hz'lik bir ekran bizi karşılıyor. Yine A9 Plus'ta 4 hoparlör bulunurken, S6 Lite'da 2 hoparlörlü AKG ses sistemi bulunuyor. Bu tableti tercih etmemizin başlıca nedeni S Pen, yani kalemle yazma desteği olabilir. Az önce incelediğimiz diğer tabletler gibi, S6 Lite'da da GPS özelliği bulunmakta arkadaşlar. Film izlemek, dizi izlemek, ders çalışmak için uygun fiyata bir tablet arıyorsanız, bu model tam size göre. Honor Pad X9. Fiyatı 5400 lira civarında. Gücünü aldığı Snapdragon 685 işlemcinin işlem gücü skoru 22, oyun skoru da 8 arkadaşlar. Ağır grafik gerektirmeyen oyunları da çok rahat oynatır. 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip. Onu bir medya tableti yapan en önemli bileşeni ekranı arkadaşlar. 120 Hz'lik, 1 milyar renk gösterebilen 11.5 inçlik güzel bir ekranı var. Ayrıca 4 yanlarda, 2 de altta tam 6 hoparlörü bulunmaktadır. Yani eğer amacınız oyun oynamak değilse, daha fazla para vermeden tercih edebileceğiniz en güzel seçenek olabilir. Bu tablette film izlemek çok eğlenceli görünüyor. Gelelim 10.000 lira altındaki en iyi oyun tabletine. 7.500 liralık Huawei MatePad 11.5. Bu tabletin övgüye layık çok özelliği var. Ama en başta en büyük dezavantajından bahsedeyim. Android işletim sistemi kullanmayıp, Huawei'in kendi işletim sistemi Harmony'yi kullandığından, Google servislerini çalıştırmak için Gbox diye bir program kurmak gerekiyor. Bu tablette Snapdragon 7 Gen bir işlemci kullanılmış. Tabii ki listedeki diğer tabletlerin işlemcisinden çok üstün. Skorlara baktığımızda 37E, 25 gibi ezici bir üstünlük görüyoruz. RAM olarak da 6 GB kullanılmış. Eğer Android işletim sistemli bir tablet almamayı göze alıyorsanız, bu fiyat için harika değerler. Ekran tarafında ise 120 Hz'lik, 2K IPS bir panel kullanılmış. Wi-Fi 6, dörtlü hoparlör ve arka kamerada 4K 30 FPS video çekimi de, tableti üstün kılan diğer özellikler. Listede inceleyeceğim son model ise 9.500 lira fiyatıyla Lenovo Tab P11. Listedeki iki modelde daha gördüğümüz Helio G99 işlemciyi barındırıyor. Ayrıca 6 GB RAM ve UFS 2.2 de kullanılmış. 120 Hz'lik 11.5 inç IPS ekranı, IP52 su geçirmezlik sertifikası, Wi-Fi 6 gibi özellikleri de bulunmakta. Hem oyun hem de medya kullanımı için mantıklı bir model arkadaşlar. 3 farklı kullanım türü için 10.000 lira altında 9 tablet inceledik arkadaşlar. Özellikle bu tabletlerin işlemcilerini puanlayıp size en uygun modeli seçmenizde yardımcı olmak istedim. Bütçenize göre içlerinden bir tanesini seçmek size kalıyor. Umarım bu videoda doğru kararı vermenizde size yardımcı olur. Videoyu beğenip abone olursanız siz de bana yardımcı olursunuz arkadaşlar. Hoşça kalın.